Buğdaylarını çok güzel boyatmış. Kademe kademe tavuklarımızı geldik sıra bırakacağız. Tepelerinden yeşillikleri yiyecekler. Yaklaşık 10 gün sonra bunun çimlenmesini göreceğiz arkadaşlar. Burada da 6-7 santim genişlik araççısıyla sarımsaklarımızı köklerini hafiften batırıyoruz toprağa. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Osman. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı günler, hayırlı vakitler. Önceki videomda hatırlarsınız buraya sürmüştük. Yağmurlar da yağınca güzel ekmiş olduğumuz tavuklar için buğdaylarımız çıktı. Tavuklarımızı kapatmıştık taburlar çıksın diye buğdaylar 2 bölüm ekmiştik. Bir bu bölüm ektik. Bir de arıların olduğu bölüm ekmiştik arkadaşlar. Tavukların ayrıyetten burada gezinme alanları vardı. Kümeslerinden çıkıp burada güneşlenme gezinme alanları. Yaklaşık bir 10-15 gündür, 15 gün olmadı da yaklaşık bir 10 gündür oradalardı. Şimdi bir de buraya bakalım. Arıların olduğu bölümü. Burada da buğdaylarını çok güzel boyatmış. Arılarımız da inceden çalışıyor, hareketliler. Buraya sürerken toprak bayağı sertti. Yağmur yağmıştı ama tam işlememişti tabanına sürülmediği için. Şimdi sonradan sürülünce yağan yağmurlarla şu an pamuk gibi olmuş. Atmış olduğumuz buğdaylarda çok güzel kendini göstermiş. Bu yan tarafta da yoncalarımız vardı. Geçen yıldan ekilmiş. Onlar da diplerinden büyüme yapıyor. Hiç dokunmamış arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız buraya? Kademe kademe tavuklarımızı geldik sıra bırakacağız. Tepelerinden yeşillikleri yiyecekler. Besinlerini alacaklar buradan. Bu şekil büyüdükçe yedireceğiz. Bölüm bölüm. Sürekli bırakırsak kökünden sökerler, deşilerler, mahvederler. Kış boyu bu şekil tavuklarımızı besleyeceğiz. Şşt. Hadi buraya yeşilliklerinize bakın. Heh. Evet arkadaşlar. Bu yıldan bahçemize yetiştirmiş olduğum sarımsakları şimdi tanelerini ayırdık böyle. Kamera kayıt etmemiş ayırırken. Şimdi bu tanelerini ayırdığımız sarımsakların tepelerini hafiften alıyoruz arkadaşlar. Buralardan güzel sürgün versin diye. Patlamalar güzel olsun diye. 10. ayın sonu itibariyle dikiyoruz bunu arkadaşlar. Yani bu aylarda dikilen sarımsaklardan daha iyi sonuç alınır. Önümüzdeki aylarda devam edilebilir. 12'ye kadar dikebilirsiniz arkadaşlar. Nemli havalarda yağmurlar yağıyor, toprak yumuşuyor. Güzel, hızlı bir şekilde çimlenir, yeşillenir. Toprağa adaptasyonu daha güzel, hızlı şekilde olur. En güzel verimler bu aylardadır arkadaşlar. Görüldüğü gibi şöyle hafiften, çok hafiften tepesini kesiyoruz. Kök tarafına hiç dokunmuyoruz. Geçen yıl bir iki tane dikmiştim. Onlar çoğaldı, kendinden filiz oldu arkadaşlar. O şey küçük diye gömmüşüm toprağa. O filizlerini ayırıp diktim kenarlara. Onlardan oldu, meydana geldi. Bu hiç yani bir sarımsağı herhangi bir bakım, bir şey gerek yok. Bir emek istemez, bakım istemez. Dikim bırakın öyle kendinden oluyor. Belki havalar ısındığı zaman birkaç sefer su verme ihtiyacı olabilir. Onun haricinde hiçbir şeye gerek yok. Zaten bu 6. ay 7. ayda oluşuyor arkadaşlar kök olarak. Yeşillik tüketmek isterseniz hemen dikin. Bir ay sonra 20 gün sonra hemen bayağı boy atar bunlar. Yeşilliklerini de koparıp tepelerinden yiyebilirsiniz. İşlemimiz tamam. Şimdi geçelim bunu dikmeye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı bu şekil toprağın altında kalıp küçüklerinden 3-5 tane bir anda böyle
dağılmamışlar da çıktılar. Bunlar ben paylaştırdım, bu şekilde dağıttım buraya. Şu gördüğünüz yerde ufacık alanda geçen yıl yaklaşık burada 20 kök sarımsak söktüm ben. Şu kadar alanda arkadaşlar. Yani buradan yine nereden baksan 30 kök var. Yani 30 kök demektir şunca şey büyüdüğü zaman. Şimdi yine toprak altında kalan yerlerde bazılarında tek tük sarımsaklarımız var. Onları da çıktık sıra pay ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu toprak altında kalmış bir sarımsak. Kök bütün olduğu için bu şekilde karşılara çıkıyor arkadaşlar. Ve bunun gibi daha vardı. Burada söktüm. Buralara pay ettim. Bayağı büyüyor bunlar da gördüğünüz gibi. Bu şekilde kalanları, süyenleri. Burada pırasa dikmiştik. 2 sıra. Aralarda bayağı otlar büyüyünce karışmış. Onlar temizlenmesi lazım. Burada yine yeşil soğanlarımız var. Hemen onun alt kısmında bir boşluk alan ayarladık şu şekil. Buraya da şu şekil batırarak arkadaşlar toprağa kökü aşağı gelecek şekilde yaklaşık 5 santim 6 santim arayla göz kararı saplıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde 6-7 santim genişlik araççısıyla sarımsaklarımızı köklerini hafiften batırıyoruz toprağa. Yaklaşık 10 gün içinde yeşermeler görülecek. Hızlı bir patlama meydana gelecek arkadaşlar. Sarımsaklarımızı diktik. Güzelce tepeden de hafiften şu şekilde topraklarla kapatılabilir. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videolarımı beğenip abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zaten kök tuttu mu saracak sıkıcana. İleriki aşamalarda da üzerine hafiften toprak serpilme yapılabilir. Hiçbir şey yapmaya da gerek yok. Bu şekilde olabilir. Evet. Görüldüğü gibi yaklaşık 10 gün sonra bunun çimlenmesini göreceğiz arkadaşlar. Pırasayla soğanın arasındaki otları da temizledim. Bir kasa ot çıktı. Onlara tavuklara bu şekil tavuklara atacağım arkadaşlar. İleriki zamanlarda da arkadaşlar sarımsaklarımızın gelişmelerini göstereceğiz. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videolarımı beğenip abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.